Hoş bulduk. Welcome to Miami. Welcome to Mercan. Bakalım nerede yaşıyormuşsun? 15.000 dong acayip ucuz. Evet, 15.000 dong. Burada böyle birkaç tane tüm bokun olmuş. Gelen geçen kadına kızdan satıyormuş. Hadi ya. Damla Curna. Ben Musa Emre Dağlı. Çok alıştım ben bu yataklı otobüs olayına ya. 3-4 saatlik bir yolculuk için şimdi yatarak keyifli gitmek var. Keşke Türkiye'de de yaygınlaşsa. Burada neredeyse her otobüs bu şekilde yataklı. Bu insanlar keyfine gerçekten çok düşkün. Ve fiyat olarak da ucuz. Sadece 170.000 dong veriyorum şu an. Dalat'tan Nha Chang'a gitmek için. Kek ikramları yok ama birazdan suyla ıslak mendilimizi getirirler. Özledim deniz kenarına. Nha Chang'a gidip hep beraber bir denize girelim. Yeter dağ havası aldığımız uzun süre. Burası çok dinlendirici oldu. Video editlemek için bol bol fırsatım oldu. Dalat'ta da gerçekten vakit çok keyifli geçti. Yarım saat bir mola verdik. Böyle güzel bir mola noktası. Yaklaşık 3 saatte Dalat'tan Nha Chang'ın otobüs garına geldik. Şimdi ücretsiz servislerle otele doğru gidiyorum. Aklınızda bulunsun, otobüsten indiğinizde bir sürü taksici ya da işte motosikletçi vesaire sizi bir şekilde yanlış yönlendirip paranızı almak istiyor. Ücretsiz servis olduğunu unutmayın. Sadece bindiğiniz otobüs firmasının görevlilerine sorun hangi otobüse bineceğinizi ve bu şekilde ücretsiz olarak otelinize kadar gidebilirsiniz. Bakın kimler geliyor. Selam selam. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Welcome to Miami. Welcome to Mercan. Evet, Ahmet'in yuvasını görmeye geldik. Şimdi bakalım nerede yaşıyormuşsun? Böyle tanıtayım buraları sana, gel. Tanıt bakalım. Böyle bir odaya geçtim. Aha, geniş bir yatağım var. Geniş bir yatak var. Şöyle pencere var şurada. Evet, çok güzel açık bir alana bakıyor. Evet, hemen denizin dibindeyiz zaten. Mutfağın var. Mutfak çok güzel ya, baksana şuraya. Her Evet, şey. buzdolabın, mikrodalgası. Oo. Evet, kafama göre yemek yapıyorum. Takılıyorum güzel güzel. Tencere de var, küçük bir tane tavası, o su bu su. Her şeyi var. Her şey var. Hatta minik bir balkonun da var ya. Yani şuraya sandalyeni kenara doğru at, kahveni iç. Güzel bir sokaktasın ve denize de çok yakınsın. Ve ev de harika yani. Baksana. Evet, oturma alanı var, televizyonu var. Tuvaleti, banyosu. Tuvalet banyo da gayet temiz, gayet yeni. Karnın aç mı diye sorulmaz. Biz Sorulmaz. eski Türklerdeyiz. Değil mi? Evet. Ondan sonra kardeşim gelmiş benim. Şansına da dün Ne var? taze balık aldım ben böyle canlı canlı. Muhteşem. Ondan sonra sana güzel bir balık yapayım. Ondan sonra dün de midyeli pilav yaptım, yemiştim. Ondan da var biraz. Muhteşem, çok severim deniz ürünlerini. Yapalım, yiyelim. Ne istiyorsan içecek var. Biz öyle eski Türklerdeniz. Bizde ikram var. Dün bir yere gittim. Rakı içiyorlar. Abi ikram yok. Böyle filan sarhoş kafalar güzel. Kardeşim bir ikram et. Türkçe konuşuyorsan Türk insanı ikram eder, şey yapar. Ben de zaten direkt şey yaptım. Yok yok, ben hiç istemiyorum. Yok filan. Gerçi suyumuz tarçınlı. Tarçınlı mı şimdi suyun tamamı diyorsun? Yani nasıl oldu sana söyleyeyim. Rengi bozuldu. Karbonat da attım ama demek ki tarçını böyle bir gece, 2 gün boyunca içebileceğim bir şeye atmak gerekiyormuş. Ben koca videonun içine atınca 3-4 gün kalınca rengini iyice bozdu. Evet. Biliyorsun tarçın çok iyi gelir. Hatta çıra atıyorlar eskiler. Onu da duydum, doğru diyorsun. Çıra attığında da bir tadına bakmak isterim yine de. Tabii ki, tabii ki. Ne demek, sen gelmişsin, ne istersen. Sağ olasın vallahi. Çok iyi geldi bana buraya direkt gelip de seni görmek. Tabii abi. Ya buralarda biliyorsun herkes böyle yani birbirine yabancı gibi takılıyoruz. İster istemez öyle oluyor. Hani çünkü herkes kendini kurtarma, kendine bir yer bulma, kendine bir başını sokacak şey derdinde. Ama iyi, sen şanslı işte burayı kiralamıştım. Onun için seni misafir edebiliyorum. Gerçi yatıramıyoruz. Bir tane yatak var. Evet, bir yatağımız var. Sağ olasın. Sağ İnşallah olasın. bir dahaki seneye ama çift yataklı veyahut da odalı yer tutacağım. Öyle yapacağım yani. Evet. Misafirin geldiği zaman ona da bir yerin olsun, ikramlı olsun, değil mi? Evet, Biz çok iyi Türk'üz. düşünüyorsun. Türklük budur yani, yoksa milletçilikle işimiz olmaz. Diğer gezginler bayağı bir yol aldı. Bakıyorum herkes Bir tarafta. bir tarafta, ülkede iştirenler, en kuzeye gidenler hepsi biz galiba biraz arkada yavaş kaldık. Ne dersin? Yok, yavaş kalmadık. Ben biliyorsun bilerek burayı seçtim. Sen de zaten güzel, keyfine keder hani derler ya, öyle geziyorsun.
Evet. Dalat'ın tadını çıkardın. 15 gün kaldın herhalde. Kaldım galiba. Hiç de hesaplamıyorum biliyor musun? Yani hani keyfe göre ne kadar olursa öyle kalıyorum. Şimdi de buraya geldin. Muhabbet. Daha ne olsun yani. Koşturup da YouTube'a video düşürecek değiliz. Ahmet'in rotasına misafir olmak ne güzel bir şeymiş. Hiç var ya bir elimi sıcak sudan soğuk suya sokturmuyor. Her şeyi kendi yapıyor. Size şimdi yakından göstereceğim. Bakın neler yapıyor bize. Neler yaptın bakalım. Göster bize. Çok hamarat bir adamım. Güzel bir balık yapacağız. Hemen göstereyim böyle. Merhabalar bu arada. Herkese merhabalar. Tekrardan. Seni tanıyorlardır artık. Yine de söyle. Hani benim izleyicilerimde bilmeyenler vardır. Evet, Ahmet'in rotası her zaman bütün YouTuber'lara beğeni, yorum yapmaya lütfen özen gösterin. Çünkü algoritma o şekilde yükseltiyor ve izlenim insanların başka insanların önüne geliyor. Beğendiğiniz, sevdiğiniz videoları lütfen destekleyin. Neyse ne yapıyorum? Şöyle özel bir balık aldım. Şunu şöyle bir göstereyim ben. Çok uğraştırdı seni değil mi? Evet çok uğraştırdı çünkü kabuğunu soydum. Çünkü kabuğu resmen sicim gibiydi. Çok enteresan bir balık. Şuralarda her tarafta görünmez şeyler var, kılçıklar var ve direkt ele giriyor yani. Oo. Ki ben Kumkapılıyım. Kumkapı'da balıkçı Halil'in orada doğup büyüdüm yani. Ve bu işi çok iyi bilirim. Çiğ balık bile yerim yani. Güzelce yaptım bakalım bir şeyler çıkartacağız işte. Burada da böyle güzel bir salata yapıyorum. Oo mis. Evet. Geçen gün musakka yaptım. Ondan önceki gün fasulye yaptım. Değişik değişik şeyler her zaman yapıyorum. Hatta midye dolma yaptım. Hatta nereye koydum bunu? Şuraya çıkardım. Bu geçen günden kalan. Oo çok güzel ya. Vallahi gerçekten hamaratmışsın. Dünden kalıyor. Ya yapıyorum abi. Buldum böyle evi. Yapıyorum yani. Ben Türk'üm zaten. Böyle severim böyle şeyler yapmayı. Muhtemelen sana da soruyorlardır işte yurt dışına gittiğinde ne yiyorsun, ne biçim yemekler vesaire. Ben de diyorum ki istersen mutfaklı bir yer tutarsın. Çok Keyfine doğru. göre her şeyi yapabiliyorsun değil mi? Çok doğru, çok doğru. Kesinlikle işte mutfaklı yer olunca yani boş olmamak lazım. Yani şimdi bakıyorsun birçok erkek tamam belki bazılarında para var kafalarına göre takılıyorlar ama ben bundan zevk alıyorum. Ben de aynı şekilde mutfağı çok seviyorum. Özellikle bana da birileri misafir geldiği zaman ya da hostelde bazı mutfaklar oluyor. Onlarda da Evet. yemek yapıp paylaşmayı çok seviyorum. Güzel, güzel, harika, iyi yapıyorsun. Hadi kolay gelsin. Seni çok oyalamayayım Teşekkürler. çünkü benim de karnım acıktı bayağı. Böyle küçük küçük soğanlar, bunlar doğal soğan. Bunlardan alıyorum özellikle. Böyle uğraşıyorum ama güzel değişik lezzetler çıkıyor. Bunu da seviyorum ben. Evet, kırmızı galiba değil mi? Kırmızı Evet, soğan. kırmızı soğan. Normal soğandan farklı bunlar. Soframız hazır. Güzel bir yemek oldu umarım. Kılçıklı bir balık çıktı yalnız. Çok kılçıklı. Dikkat etmemiz lazım yerken. Onu söyleyeyim. Ondan sonra muazzam bir salata yaptım. Görünüşü öyle güzel gözükmeyebilir ama onu içinde limonun içinde bekletiyorum. Tuzla birlikte şudur budur. Böyle bir ufak bir fermente işlemi. Değişik bir tat oluyor. Muhteşem gözüküyor. Buranın domatesleri de güzel. Bayağı rengi canlı böyle. Evet. Hoş. Özel seçerek aldım. O klasik sattıklarından almıyorum. İlk defa senin ellerinden yemek yiyoruz. Afiyet olsun. Vallahi büyük tesadüf oldu. Güzel oldu. Ben de sevindim. Ahmet'le beraber Ho Chi Minh'de kahve sohbetlerinde kahve içerek başladık sen de biliyorsun. Evet. Yalnız tadı güzel balığı. Ben sevdim. Çok lezzetli evet bence de. İyi ki gelmişim Dalat'tan ya. Vallahi ne ballı adamsın ha. Gerçekten ballı adamım. Tam denk geldi. Gerçi ben hep yapıyorum. Hep balık. Bu arada ben de biliyorsun pesketerden besleniyorum. Hani tek yediğim et balık eti. Evet. Doğru sen. Senle geçenki senin videomda beslenme üzerine bahsetmiştik hatırlarsan. Hı hı. Hatta yorumlarda taşlamışlardı. Ha. Değil mi? Biraz. Evet. Bazıları tabii sevmiyor. Herkesin de kendini iyi hissettiği bir beslenme türü var. Yani ben de mesela günde 2 öğün beslenerek gayet iyi hissediyorum kendimi. Çok erken bir sabah kahvaltısı yapmıyorum. Sanırım sen de öyleydin değil mi? Ben hiç tabak kahvaltısı yapmıyorum. Ama Türkiye'de bazen o kahvaltı yiyoruz. Evet. Hı hı. Ama seni takdir ettim. Dikkat ediyorsun yani mesela ekmek yemiyorsun yani. Evet ekmek yemiyorum. Müthiş bir şey. olabildiğince. Ben bulunca yiyorum, dayanamıyorum. Ben olabildiğince ekmekte de tam buğday Tamam. ya da ekşi mayalı. Hatta kendi evde de ekmek yapıyorum ben. Hı. Ekşi maya yapıp ekşi mayalı ekmek pişiriyorum. Kışın sobayı Harika. yaktığımda sobayla yaptığım oluyor. Artık kışın pek
evde kalmadığım için aslında yapamıyorum uzun zamandır. Açıldın artık buralara. Çok iyi yaptın. Bu arada salata gerçekten dediğin kadar varmış, muhteşem. Burada Türkler bayağı bir restoran işlerine girişmişler. Bilmiyorum, sence nasıl işler burada restoranda açmak? Bir tane bir Türk var. O mesela 14 yıldır buradaymışlar. Yeni gelen çok Türk var. Onlar bir şeyler yapmak istiyorlar. Açıyorlar ama Ho Chi Minh'de asıl hareket. Evet, orası kalabalık. Ama biraz da keyfine bakarsan, hani burada deniz kenarında güzel vakit geçirmeyi düşünürsen burası da çok güzel bir yer değil mi iş yapmak için? Benim tercihim burası. Evet. Keşke öyle bir imkan olsa. Nha Trang böyle bir gerçekten bir tatil beldesi. Bir Kemer'e benzetiyor. Rus da çok fazla ya. Böyle bir öyle bir havası var. Ve sen ne dersin? Ama dediğin doğru galiba. Kemer biraz böyleydi. Evet, Rus yoğunluğuyla alakalı aslında, benzettim biraz. Rusların tercih ettiği yer olduğu için. rahat rahat yiyemiyor muyuz? İstersen ara verelim, sonra tekrar sohbet ederiz. Ahmet'in rotasını takip ediyoruz. Bugün beraberce sahile geldik. Güzel güneşli bir gün. Evet, güzel bir gün. Sahil gayet kalabalık bugün. Hafta sonu. Hafta sonu diye değil mi? Muhtemelen hafta sonu kalabalığı var. Evet. Gel, gel. Birkaç gündür beraberce güzel vakit geçiriyoruz. Hepsini kayıt altına almasak da yemekler yedik, kahvaltılar ettik. Güzel sohbetler ettik. Bugünse böyle sahil kenarında huzurlu bir yürüyüşteyiz. Neden burada uzun kalmayı tercih ettin? Burada seni çeken şey ne? Havası, denizi, insanı. Vietnam insanı diyorsun. Sence nasıl Vietnam insanı? Ya genel olarak iyiler. Ama içlerine girdiğin zaman orada biraz sıkıntılar olabiliyor. Bana biraz robot gibi geliyorlar. Robot gibi, bazen kaba olduklarını düşünüyorum. Ama genel olarak seviyorum yani bunların tipini. Daha doğrusu Güneydoğu Asya insanını seviyorum. Güzel. Güzel insanlar, evet. Ben de bu arada yine diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi kendimi güvende hissediyorum. Hangi saatte olursa olsun sokaklarda yürümek güvenli. Yani huzurla gezebilirler. Tabii Güneydoğu Asya bütün kadınlar için güvenli, gecenin hangi saatinde olursa olsun güvenli, keyifli, eğlenceli. Çünkü buralar kadınlar hakim yani kadınlar çok fazla. Onun için tek başına herkes kadın erkek fark etmez yola çıkabilip gelebilirler. Vallahi buralar güzel. Tavsiye ediyoruz. Biraz oturalım dedik. Voleybol oynayanları izliyoruz plajda. Bizim bir Türk arkadaş da var. Basketbol çok ayrıntı vermeyelim ya. Vermeyelim, tamam. Yeah. Hediyelerimizi aldık. Evet, ilginç bir organizasyondayız. Şöyle. Valla içinde ne var bilmiyorum. Seninkinde bir defterler, kalemler, bir şeyler vardı. Bir de benimkine bakalım neler çıkacak. Hadi bakalım. Bir grup güzel kız bize hediyeler verdi ve çekimler yaptılar. Çok güzel hediyeler vermişler. Bakın bakın neler var, hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Soğuk içecekler için böyle bir enteresan şekilli bir malzeme. Sadece bununla bitmiyor. Diğerini de hemen göstereyim. Sıcak muhafaza için de yine böyle bir bardağımız var. Metal mi o? Bakalım. Evet, Oo, içkisi güzel. metal, güzel. Aynen, plastik o değil. önemli. Çok iyi kalite. Ne yaptık? Voleybolu izledik ve bunları kazandık. Muhteşem. Bir de ajandası var. Kalemi var. Evet. Ajandada Evet, kısa günün kârı diyebilir miyiz? diyebiliriz. Teşekkürler Vietnam. Yani bence güzel bir hediye oldu. Oo, muhteşem. Dolunay çok önemliymiş. Vietnam'da Dolunay günü ev içerisinde ibadet edip bir gün sonra da evin dışında bir hazırlık yapıp bu ibadet törenini diyelim evlerin dışına taşıyorlarmış. Dönme dolabın tam üstüne denk gelmiş. Burası da çakma Disneyland. Seni etkilediğini düşünüyor musun Dolunay? Evet, biraz etkiliyor. Yani uykum
olmuyor. Etkilediğini hissediyorum ama şu an aklıma gelmiyor açıkçası. Trafik kazaları vesaire gibi durumların da çok olduğunu gibi bazı istatistikler var. Burada çok fazla gel git olayı yok ama karşılaşmışsındır sen de. Evet. O gel git olayında bazı yerlerde belki 1 kilometre kadar suyun yeri değişiyor. Evet. Peki bunun dışında dolmayla ilgili bence senden bir şeyler çıkar yani. Yani dolmayı... şu an çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Evet, Ahmet'in rotasıyla Banzeo yemeğe geldik. Karışık deniz ürünleriyle yapıyorlar. Geçen sefer yediğimden biraz daha farklı. Porsiyon büyük ve buradaki tek porsiyon şu şekilde 15.000 dong. 15.000 don acayip ucuz. Evet, 15.000 dong. Bak bunu ben Dalat'ta yemiştim Ahmet. Banzeo. Dalat'ta yemiştim. Bunun küçüğünü yapıyorlardı. 7.000-8.000'e ve çok lezzetliydi. Çok güzel. Senin de tatmamı istedim. Evet, lokal bir yerdeyiz ve tercih edilen bir restoranttayız. Hamurunu şöyle bir pankek yapar gibi yapıyor. Burada da tatlı bir şeyler varmış. Çok güzel bir lokal restoranttayız. Küçücük sandalyeleri var. Vietnam klasiği. Şunun kokusuna bayılıyorum ama deli dehşet acı. Bir koklamanı rica ediyorum. Bizim köydeki biberler gibi böyle domates, biber salçası yaparlar ya o şekilde. Dehşet acı hem de. Şimdi bir sos verecekler. Muhtemelen o sos bu. Yani böyle bir tatlılı bir sos ve ona bandırarak yiyeceğiz. Bakalım, tabii ki değişiklikler olabilir. Doğru bilmişim. Bu sosmuş. Yeah. Bol yeşillik getirdiler. Yeme kolaylığı için makasla kesiliyor. Burada farklı olarak pirinç kağıdıyla servis yapmıyorlar. Daha önce ben pirinç kağıdının içerisine dürüm yapıp yemiştim. Sosa batırarak. Senin zehirlenme korkun var mı? Bu arada kayıttayız. Yeşillik yerken özellikle bazen tereddüt edebiliyorum. En tehlikelisi bence pişmemiş gıdaları yemek. Burada bir sıkıntı yaşamadım. Sen sıkıntı yaşadın mı Vietnam'da? Zehirlenme ya da... Yok ama çok kişi zehirleniyormuş. Herhalde biz biraz alıştık. Belki de. Çiğ köfte gibi yeşilliklerin içerisine sarmamızı öneriyorlar. Ne oldu? Şöyle bir şey yaptım. Dalat'ta birbirinden farklı yerlerde yemek yiyerek hostelde kalan 3 tane arkadaşın besin zehirlenmesi yaşadığını gördüm. Allah rahmet eylesin. Varmış öyle. Herkes mutfağında patates haşlıyor, sade pirinç yiyor vesaire. Bağırsağı mideyi bozmuşlar. Allah korusun. Yani geldiğinizde Vietnam'da birazcık hassassa bünyeniz mutlaka dikkat edin. Taze pişirilmiş, bekletilmemiş, kızarmış yiyeceklerde yağla ilgili probleminiz yoksa en azından bakteriyel olarak sıkıntı olmuyor. Ama salatalar konusuna hiç güvenmeyin. Et birazcık tehlikeli. Birçok yerde gördüğüm kadarıyla eti soğuk dolaplarda muhafaza etmiyorlar. Türkiye'de pek tüketmediğimiz farklı yeşillikler var burada. Bundan sonra meşhur cowboy yemeğini yemeye gidiyoruz. Diğer restoranda görüşürüz. Muz almak için durduk. 1 kilo muza 20.000 diyor değil mi? Evet, bana da bir tane hediye geldi. Çok tatlılar ya. Bazen böyleler. Ama her zaman değil. Evet, çok kaba da olabiliyorlar değil mi? Ve cimri olabiliyorlar bazıları. Bazıları da cömert ve gayet iyiler yani. Sağ olsunlar. Bizim yere mekana getirdim Ahmet'in rotasını. Hello. Bak buradan seçebiliriz. Sana göstereyim ben ne olduğunu. Bak şöyle 2 çeşit karides var. Yumurta var. Soğan var. Burası domuz eti. Şu da hiç daha önce yedin mi bilmiyorum ama deniz anası aslında. Koydurabilirsin. Şunu bilmiyorum. Ya tofu parçası olabilir ya bir de yeşillik koyduruyorum ben. Beğendin mi? Beğendim. Güzel. Daha önce de buraya gelmiştik birçok kere biliyorsunuz. Tekrardan deniz ürünleriyle yapılmış bu çorbayı tercih ettim. Birçok acı sos var. Ben bugün acı yemek istemiyorum ama Ahmet acılı bir karışım yaptı kendine. Çok güzel bir karışım. Maşallah diyoruz. Sağ olasın. Biraz da limon sıkmak istiyorum ben içine. Türkiye'de deniz ürünleri çok pahalı. Buraya gelmişken doya doya yiyebilmek çok güzel değil mi? Ya evet gerçekten Vietnam, Tayland, bu İnanılmaz. bölgeler harika. İnanılmaz. Vietnam'da her yerde terlik satan dükkan görebiliyorsunuz. Ben de şunlardan almıştım. Dikkat ettin mi bu kafeye? O ne biliyor musun? SSCB.
Kanka gel. Böyle. Tamam çekiyorum seni. Tamam çekerim. Ver. Aynen öyle. Yemeğimizi yedik. Sahil tarafında Agarwood'un tam karşısındaki parktayız. Bugün hafta sonu olduğu için çok kalabalık burası. Biraz etrafı göstereyim size. Evet, aileler, çoluk çocuk herkes burada oyunlar oynuyor. Wow, balon patladı. Wow. Balon patladı. Çocuklar balonların peşinde koşuyorlar. Genelde hafta sonu hep böyle kalabalık. Bize ne yaptık? Yemek sonrası meyve aldık. Aslında bir tane mango almıştım. Olgunlaşmış mangolardan sadece 10.000 dong verdik. Neredeyse 1,5 kilo bize mango verdiler. Burada böyle birkaç tane tüm bokun olmuş. Gelen geçen kadına kızdan okuyormuş. Hadi ya. Yemin ederim kaç kere gördüm diyor. Yani konuş, tanış ama laf atmak dedim ya. Sarkıntılık bizde biliyorsun ya. Başka bir şey olmuyor. Değil mi abi? Olacak şey. Hafta sonu sizler de herhalde sahil yürüyüşüne çıktınız. Biz evet sahil yürüyüşünü hafta sonu hafta ortası devamlı çıkıyoruz. Bizim marketin önündeki masa sandalye kaldırılmış. Ne düşünüyorsunuz? Ne yazık ki. O yüzden yaş tutuyoruz zaten. Evet. Çok güzel bir dolunay var. Herhalde bugün evlerde bir tören gibi bir şey yapıyorlar dolunayla ilgili. Evlerin içinde, yarın evlerin dışında. Arkadaşı da yetiştiriyorum. Evet. Evet, yeni YouTuber yetişiyor. Anlatıyorum, gösteriyorum. Bak diyorum şunlara dikkat et. Bak şöyle yap. Sağ olsun abimiz olarak her şeyi öğretiyor bana. Büyüğümdür kendisi, büyüğüm olur. Öğretecek. Hemen yaşa bak vurgu yaptı bak. Erenlerin yaşı yok dedim işte. Evet. Daha ne diyeyim yani. Hadi bakalım. Olmadı mı? İkinci yarışmacımız evet deniyor. Bir, hadi bir tane daha. Geliyor. İki. Süpersin. 2 katı yaptın sonuçta. Şimdi Ahmet ısınıyor. Üçüncü yarışmacımız Ahmet. Abi çok zor. Ben kalkamam. Hadi bir dene kalkarsın. Kendine güven. 1. Hadi 3 yap. 2. 3. Ha, Sen yarım yaptın diyor. Bak şike var diyor. çok canım yaptık ya. 1, 3. Bir de böyle çekelim. Evet vedalaşıyoruz. Görüşmek üzere. Takipte kalın siz de bizi. Şu an saat sabahın 5'i. Nha Trang sahil. Saat 5'te de bayağı kalabalık. Herkes iniyor aşağıya. Sahilde oturanlar, spor yapanlar ve muhteşem bir manzara var. Denize girenler de var. Sahildeki kumları temizlemişler. Şu an kulenin oraya gitmeyeceğim. Bayağı bir mesafe var ama eminim oradaki meydanda da bir sürü insan vardır. Hatta buradan daha kalabalıktır. Güzel yürekli insan bisikletli amcayı karşıdan karşıya geçirdi. Şimdi kendisi gelmeye çalışıyor. Bak amcamız da arkada geçiyor. Gördüğünüz gibi Vietnamlılar arasında da çok meşhur çünkü Arda Güler tişörtü gençler biliyorlar. Beraber fotoğraf çekildiler. Evet ya. Bayağı meşhursunuz efendim. Tabii canım Arda'mızın. Ben de dedim ki acaba takipçilerden mi sonra anladım tişörtten kaynaklandığını. Çektin mi sen bayağı maşallah. Evet. Benim videoya gidiyorum. İyi sen tam YouTuber'sın ya. Bir buluşma oldu burada ve buluşmada birçok Türk hep beraber oturuyoruz. Ben hemen sizden başlayayım. Kendinizi tanıtın. Adım Rıfat. Yaklaşık 9 yıldır Nha Trang'da yaşıyorum. Vietnam'da yaşıyorum. Herhalde uzunca bir süre daha burada yaşayacağım. Herkese öneriyor musunuz? Türk gittikçe Herkese çoğalıyor. öneriyorum. Bolca çıkın gelin. Çok güzel. Sanırım YouTube kanalınız veyahut da bir herhangi bir Yok, şey yok, kullanmıyorsunuz. hayır. Sizi de tanıyalım. Şenol, Alanya'da yaşıyorum. 2 aydır
geziyoruz, yoldayız. Daha 1-2 ay daha yoldayız. Ondan sonra Türkiye'ye geri döneceğiz. Bildiğim kadarıyla YouTube kanalınız var. Buradan Evet, söyler YouTube misiniz kanal ismini? 2 ay evvel kuruldu. UDI, T-U-D-I, On Trip, O-N Trip. Ben sizden de bir kendiniz hakkında bilgi. Beraberiz. 2 aydır yollardayız. Bir Asya turuna çıktık. Tayland'dan başladık. Laos, Vietnam. Buradan da inşallah Kamboçya'ya geçeceğiz. Çok güzel yerler. Çok memnunuz hayatımızdan. Çok teşekkür ederim. Sıra bana geldi. Herkese merhabalar. Ben de diğer arkadaşlar gibi geziyorum. Ufakta bir YouTube kanalım var. Büyütmeye çalıştım. Abone olursanız da sevinirim. Desteklerinizi beklerim. Damla Curna. Gezilerime oradan daha detaylı içeriklerime bakarak hakim olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sizi tanıyorlar efendim ama bir merhaba deyin. Merhabalar. Evet, yanımıza tabii ki olmazsa olmaz Ahmet'in rotası da burada. Bir arkadaşımız daha geldi, Türk arkadaşımız. Evet, Merhabalar. Musa. Biraz kendinden bahseder misin? Ben Musa Emirdağlı. 4 ay oldu Güney Asya tarafına geleli. İşte bir ay Tayland'da, bir ay Kamboçya'da kaldım. Naşak'ta ya açıkçası buraya Antalya, küçük Antalya'ya benzettim. Kendi memleketim gibi şu anda burası. Öyle yani geziyorum. Buradan Bali yapacağım, oradan Cebu yapacağım. Kuala Lumpur'a uğrayacağım. Japonya, Güney Kore derken böyle bütün Asya'ya gezmeyi planlıyorum. Normal şartlarda yatırım yapmaya geldim buraya, emlak yatırımı yapmaya ama bazı konular sebebiyle geldiğim zaman, araştırdığım zaman öğrendim ki bize uygun değilmiş. Özellikle Tayland mevzusu. Bilmiyorum kanalını yatırımcılar izliyorum ama Belki de izleyenler vardır. evet, şöyle izah edeyim. Tayland'da arkadaşlar ne yazık ki emlak yatırımı yapmayı düşünüyorsanız özellikle Airbnb için bir iki evde problem yok ama benim gibi 10-15 ev düşünüyorsanız ne yazık ki bir aydan kısa kalmada devlet prosedürleri gereği sıkıntı yaratıyorlarmış. O yüzden yatırım yapmaktan vazgeçtim. Kamboçya çok daha uygun. Vergi yok orada. Vergi avantajı var. Direkt otelle anlaşıp kiralayıp işe başlayabilirsin. Otel sahibiyle anlaşıp. Vietnam'da da işte burada da araştırdığım kadarıyla $3.000 şirket masrafı var. $10.000 ciro göstermeniz gerekiyor aynen. İşte küçük işletmeler kurabilirsiniz. Büyük işte yapacaksanız onu danışmanlar vasıtasıyla yapmanızı öneririm. Benden bu kadar. Şimdilik bilgilerim bu. Kendi sayfanı da buradan söylersen Ee, en azından daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen muhtemelen Evet. sana da bir şekilde ulaşır buradan. Tamam. Benim YouTube kanalım Yatırımcı Gezgin olarak ben ismini değiştirdim YouTube'da. Instagram'da daha aktifim. YouTube'a şu an içerik üretmiyorum ama üretmeye başlamayı düşünüyorum. Instagram'da Musa Emirdağlı yazarak beni bulabilirler. İsteyen istediği soruyu sorabilir. Sevgiler, saygılar. Burada burayı Antalya'ya benzettim dedim. Ben de biraz Rus fazla olunca Kemer'e benzetiyorum ben burayı. Sen de Kemer, evet, Kemer evet, gibi. kesinlikle. Havası, nemsiz Antalya düşün ya. Nemsiz Antalya bence burası daha güzel yani. Çok güzel. Evet, evet. Çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için ayrıca. Ne demek, Tekrardan görüşmek üzere. Eyvallah. Size Dolunay'da yapılan ibadetle ilgili bir şeylerden bahsetmiştim. Dolunay günü evdeymiş ve Dolunay'dan sonraki günde dışarıda. İbadetle ilgili bir şeylerin dışarıya konduğunu gördüm. Size de göstermek istedim. Otobüs firmasına geldim Da Nang'a gitmek için. Bakın burada fiyat listesi var. Daha önce biliyorsunuz Dalat'a gittik 170.000. Şimdi Da Nang içinse 170.000 ödeyeceğiz. Yine siz buraya gelirseniz gitmek istediğiniz yerlere bu şekilde fiyat listesi. Da Nang'a doğru gidiyorum. Otobüsteyim.